Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu trend tabanlı fib uzantısı. Şurada sık kullanılanlara ekledim ben. Burada ne kullanacağız? Trend yapısında mesela herhangi bir paritede veyahut da herhangi bir coin'de önemli bölgelerden bahsedeceğiz. Bunun çizimiyle alakalı püf noktaları vereceğiz. İyi dinleyin buraya değerli arkadaşlar. Güzel bir trend takip sistemidir. Nerelerde işlemi kapatacağız, nerelerde işleme devam edeceğiz bunları belirler. Şimdi bunun İki türlü kullanım var. Long yönlü ve short yönlü takibinde. Şurada trend temelini aldığımız zaman ayarlarını vermiştim daha önce videolarımda ama tabii yine düşüşü ölçerken bu şekilde bir yapı, yani daha doğrusu şundan bahsediyorum. Şimdi düşüşü çizerken bize mesela grafik üzerinde daha iyi olacağını düşünüyorum. Misal bazı bölgelerimiz var. Onun püf noktalarını vereceğim. Videolarda gidin arkadaşlar, ayarlarını bulun. Şimdi tekrar burada bahsetmeyeceğim. Mesela bakın burada bir düşüş yapısı var. Tabii bu düşüşle alakalı son yükselişe sebep olan dibin kırılımından ve daha sonra yukarıya doğru tepkisinden sonra şurada mesela bir düşüş yönlü ölçüm yapabiliriz. Mesela bu tepe noktadan buraya çizdim, bakın şu şekilde uzattım. Şimdi bizim için önemli noktalar var. Bunlardan birincisi, biz buradaki 0,382 ayarını açtık, daha önce kullanmıyorduk ama bu bölgeyle alakalı da geri dönüşler olduğu için bu bölgeyi de açtık. Şimdi düşüş yapısı devam ederken önemli püf noktalardan birisi 1,13 çizgisi. Bakın burada 1,13 var. Bu 1,13 gerçekten mıknatıs gibi çeker. Bu 1,13 bölgesine kadar short pozisyonunuzu tutup takip ediyorsunuz. Buradan tepki yükselişleriyle 0,618'lere değdiği olmuştur. Fakat buraya bir test hareketi yapılmışsa burada olduğu gibi düşüşü devam ettirebilirsiniz. 1,13 bölgesi bizi tutmaz ise bakın burada çok çırpınıyor. Yani şu ara band 1,272 ve 1,13 bölgesinin arası tutup tepki yükselişleriyle son düşüş tepesini aştığı zaman bu bilin ki dönüş başlamış demektir. Yani pozisyonunuzu kapatın. Ama bu bölgeyi aşamamış, bakın son düşüş tepesini aşamamış. Tabii takibiniz bu şekilde olacak pozisyonda. Peki ne yapacağız düşüşte? 1,13 bölgesi ve 1,272 bölgesi yükselirken de aynısını yapacağız. Bu bölgeyi tutunup dönüş yapamıyorsa, son düş tepeyi tekrar kırıp aşağı düşemiyorsa ya da yükselemiyorsa düşüş devam edecek demektir. Bundan sonraki ilk durağımız 1,618 bölgesidir değerli arkadaşlar. 1,618 bölgesine gördüğünüz gibi tık diye düşüyor. Burada oyalanmalar ve tutunmalar yapıyor. Fakat son düşüşe sebep olan tepeyi yine aşıp bir mum kapanışları göremiyoruz. 4 saatlik zaman diliminde kontrol ediyorum. Daha sonraki aşamamız bizim 2,272 bölgesi hedef olan kısımdır. Burada 2,272 aşağılarda kalmış. Fakat sert bir şekilde buradan düşmüş 1,88 bölgesinden aşağıya kadar gelip burada bir fitilli geri toplama hareketi ve buralarda tekrar bu bölgeyi bir test yapmış. 2,272'lere gelemeden işlem dönmüş görünüyor. Şimdi bakın buradan açmış olduğunuz short pozisyonunu, yani şu 0,618 bölgesinde nerelere kadar bir kar verdiğini ya da işlemi ne kadar sağlıklı yürütebildiğimizi, şu bölgeler olsa bile buraya kadar tutabilsek bile %85'e kar ala ala gitmenizi tavsiye ederim. Dönebilir. Bu düşüşteki kullanış şekli bu şekilde. Yani ne yapacağız? Değerli arkadaşlar, şuna dikkat edeceğiz. Bakın düşerken ya da bu trend temelliyi çizerken düşüşte böyle bir yapı. Yani şu tepe şuradan daha yukarıya çizilmez. Yani düşerken son düşüşe sebep olan, yani son dibin kırılımına sebep olan tepeden retest hareketi gibi. Yani bu yapıyı arayacağız. Yükselirken de aynı şekilde bu yapıyı kontrol edeceğiz. Birçok püf noktaları var. Aramıza katılıp Telegram grubumuzda bizimle bunları sorabilirsiniz. İsterseniz eğitimlerimize katılabilirsiniz. Şimdi buradaki yükselişte bu hareketi, düşüşte de bu hareketi arayacağız. Şimdi çalışmalarımızı şöyle bir silelim. Grafikte bakın geliyor, toparlanma aşaması geliyor. Bu fitil doluyor. Tabii iğne her zaman dolar. Bu piyasada böyle bir tabir vardır. Bu iğnenin dolduğunu burada görüyoruz. Şimdi burada bakın
Mesela bir yükseliş hareketi başlamış. Neden? Yükseliş hareketinde market kırılımları derslerini anlattık, videolarında yükledik. Bakın burada bir market kırılımı söz konusu. Şu bölge sürekli takıldığı, yani şuradan bir düşüş, tekrar bir düşüş, tekrar bir düşüş ama geri dönüşte yükselişe geçmiş. Şimdi bizim trend temellimiz burada çizilmez. Neden çizilmez? Genelde fitillerden çalışıyorum. Bakın buradan, bu dipten burayı alıp şuraya doğru çizdim diye bir hareketimiz yok bizim. Ne yapacak? Bir kırılım gelmesi gerekiyor. Kırılımdan sonra o kırılıma sebep olan dipten çizersiniz. Mesela bakın muazzam bir şekilde şuradan çalışmanızı tavsiye ederim. Şu bölgeden çalışmanızı tavsiye ederim. Hemen bakalım. Şimdi dikkat edin, önemli seviyelerin işte 1.13 olduğunu söylemiştik. 1.13 kırılırsa 1.618, 2.72 hedefleri gelir. Ama daha da yukarılara gitmiş ölçülerimize baktığımızda. Ne yapacağız? Demek ki bu yanlış bir çizim olmuş. Bizim lamba gibi bu bölgelerimizin oturması lazım. Hemen şöyle bir gelelim. Şuradaki V hareketi, paraf hareketini görüyorsunuz daha doğrusu. Burada ne yapıyorum ben? Hemen bu hareketin bakın düştü. Tekrar buradan bir yükseliş yaptı. Burayı tabii bu şekilde hareketlenerek gittiğini görüyoruz. Demek ki benim çizeceğim bölge şu kısım. Yani bu kırılıma sebep olan dip bölgesinden şöyle retest hareketine sebep olan bölge. Şimdi benim önemli bölgelerim nerelerdi? 1.13 bölgesiydi. 1.13 bölgesi sağlam bir şekilde kırılır. Bakın burada sağlam bir şekilde kırılıyor. Tekrar buraya retest hareketiyle 2.272 hedefini tutuyorduk ki başarılı bir şekilde gelmiş. Şimdi bizim önemli bölgelerimizden birisi ne olacaktı? Bu bölgeye bir bant çekiyoruz. Yani 1.13 bölgesiyle artık yükselişte bir noktasını dikkate alacağız. Şuraya bir alıcılı bölge olduğuna dair işaretimizi koyuyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Bu bölgeyi takip edeceğiz. 2.272 geldikten sonra bakın coin bu bölgeye geliyor, tutunuyor ve daha önceki düşüşe sebep olan tepesini kırıyor. Tekrar buraya oturuyor, bakın şurada. Long pozisyon. Yani trade ederken birçok yerden nemalanabilirsiniz. Bakın burada bir pozisyon var, burada bir pozisyon var. Tekrar bakın nokta atışı tekrar çalışıyor. Yine bir daha yükseklere hedefliyor. Tekrar bu bölgeye retest hareketi yapıyor ve coin şu an tekrar yine o bölgeden hareketlenmesine başlamış görünüyor. Önemli bir bölgeydi. Bakın dikkat edin. Bizim için seviyeler nelermiş? 0.618 bölgesi aşılacak önce kırılımla. Bakın burada olduğu gibi. 0.618 bölgesi bizim için, yani fitillerden çalışın, mıknatısla kullanın bunu. Önemli yani. Şöyle düzeltelim. Ne yaptı? Bakın bu bölgeyi 0.618 bölgesini kırdı. Buraya retest hareketi yaptı. Yani burada long pozisyonuna girilip 2.272 hedefine kadar tutulabilir. Buradaki bakın dikkat ederseniz yükseliş yüzde kaçlara varmış? %59'lara varan bir yükseliş. 2.272 son durağımız. Tabii 1.13 bölgesi sert kırılıp tekrar oraya retestle TP'sini vermiş. Peki burada 0.618 bölgesi tabii geri dönüş için önemli ama 1.13 daha önemli. 1.13 ile 1 noktası arasında bir bölge belirledik ve coin'i buradan izliyoruz. Dikkat edin, burada da güzel bir yükseliş var. Şuradan işleme tekrar long pozisyonuna girdiğimizde %36'ya varan bir pozisyon. Tekrar aynı bölgeye gelip buradan tutunmuş. Bakın burada bir kırılım var. Şu kırılımla pozisyona girildiği zaman tekrar 2.272 veya pozisyonunuzu burayı kırdıktan sonra retesti aynı yere yapıyor bakın. Yani o kadar muazzam işleyen bir sistem. Takip ederken bu önümüzdeki 1.13 bölgesinden tepki alıp yükseldiyse 2.272'de kar alıyoruz veyahut da pozisyonu kapatıyoruz. Oranın sağlam kırılımıyla retest hareketiyle tekrar bakın yeşil mumlar daha yukarıları hedeflemiş görünüyor. Tekrar bu bölgeden bir daha gelmeden bir dönüş, burayı yakalama şansımız belki olmayabilirdi ama takip ederken olabilir. Burada bir trend kırılımı yaşanıyor ve coin aşağılara doğru düşmeye başlıyor. Fakat yine aynı alıcılı bölgeden tekrar hareketlenmiş görünüyor. Bu işlem değerlendirilebilir. Videoda da canlı canlı bahsetmiş olalım. Bakın gördüğünüz üzere 4 saatlik zaman diliminde kırılım gelmek üzere önemli bir bölgeden tepki almış. Bakın yükseliş, tekrar bir retest. Buranın kırılımıyla canlı bir şekilde yükselecektir. 2.272'ye kadar hiç değilse bir
gidişatı söz konusu olabilir. Grasscoin üzerinde bu tekniği anlattık. Bir sürü püf noktaları var. Bu püf noktalarını zaten kullana keşfedersiniz. Çizimi çok önemli, nasıl kullanıldığı çok önemli. Ben nasıl kullanıyorum? Bu şekilde kullanıyorum. Biliyorsunuz bizim Kaan dersimiz de vardı. Buradaki market kırılımının yaşandığı, retest hareketinin yaşandığı bölgede bakın şurası tam. Burada da Kaan kutusunun kullanımıyla alakalı birçok videom var. Bu kırılıma sebep olan dipten bu kırılımın geldiği yere çekip onunla da işleminizi yine sağlıklı bölgelerini bulabilirsiniz. Bakın burayı işaret etmiş kan kutusu. Burada satış yiyeceğini söylüyor. Ki keza zaten coin orayı vurduktan sonra tekrar aşağıya bir satış yiyor. Tabii bu kırılım ve retestle işleme girdiğinizde bizim kan kutusunun orta bandına kadar tuttuğunuzda %70'e varan bir yükselişi yakalamış oluyorsunuz. Evet, bu dersimizin konusu trend tabanlı. Şurada trend tabanlı fib uzantısını kullandık. Ayarlarını daha önceki videolarımda çekmiştim. Oradan bulup izleyebilirsiniz. Kullanımıyla alakalı teknikleri gösterdik. Mesela bakın burada çizilebilir. Kısa zaman dilimlerinde çalışır mı? Elbette ki çalışır. Kısa zaman dilimlerinde aynı tekniği arayacaksınız. Mesela burada bakın coin ne yapıyor? Bir yüksek tepe yapıyor. O yüksek tepenin son yükselişine sebep olan bakın tepe burada kırılıyor. Sen o zaman trend temelliyi eline alacaksın. Buradan şu harekete çizeceksin ve diyeceksin ki biz burada direkt 0.618 test edilmeden düştüğü zaman arkadaşlar burada bilin ki tepki alıp yükseleceği yerler söz konusu olabilir. Bundan dolayı bu coin'de ilk takip edeceğiniz yani düşüşü yakaladığınız bölgede 1.13 olacaktır. 1.13'ten sonra 1.618 bu şekilde kademeleri takip ederek gideceksiniz. Bakın zaten buradan bir trend yapısı, market yapısının olduğu yerden bir trend çizildiği zaman tabii şuradan kırıldıktan sonra şuradan çiziyoruz. Dikkat edin. Burada da market yapısı zaten kırılıyor gördüğünüz üzere. Buradan short pozisyonlarını yakaladığınızda pozisyonu nereye kadar tutacaktık? 1.13 bölgesine kadar şu kırılımın geldiği bölgeden %17'lik daha aşağı alanda %30'luk düşüşleri yakalayabiliyorsunuz. Yani her zaman diliminde kullanılır. Tabii zaman dilimi kısaldıkça kar olayını daha da düşürmeniz gerekecek. 15 dakikalık zaman diliminden de bir örnek çizelim. Mesela bakın burada yükseliş yönünde çizimini yapabiliriz. Ne yapıyor? Son zamanlarda baktığımız zaman en sonki düşüşe sebep olan tepe burası. Buranın kırılımı şurada gerçekleşiyor. Çizerken nasıl hareket edeceğim? Tutacağız. Bakın şurada. Şurada retest hareketi. Tabii bu düşüşün yükselişine sebep olan yer şurası. Buradan 15 dakikalık zaman diliminde bu dipten buraya çiziyorum. Ve diyorum ki 0.618 bölgesini açtığında pozisyona gireceğiz. Yani 0.618 bölgesi burada kırılıyor. 1.13 bölgesine bir temas. Burası sağlam kırılırsa pozisyon devam ediyor ama bir geri çekilme yaşanıyor. Buradan marketin kırıldığı bölgeden long pozisyonuna girip 2.272 bölgesine kadar pozisyon 15 dakikalıkta takip edilebilir. Mesela buradan pozisyon şurası TP olmak üzere %6, %7'ye varan bir yükseliş sergileyeceğini gösteriyor ki zaten şu an hemen hemen hedefine gelmek üzere. Bakın burada olduğu gibi. Evet değerli arkadaşlar, bu dersimizin konusu trend tabanlı fib uzantısıydı. Bir başka ders konusunda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.